Haşmetli babam, yüce tanrıların emriyle beni kardeşlerime tercih etti. Aşur'un ve İştar'ın yardımıyla onları öldürdüm. Birbirlerinin gözü önünde başlarını kestim. Elam diyarının tapınaklarını yıktım ve tanrılarını ve tanrıçalarını yok saydım. Önceki ve sonraki kralların mezarlarını yıkıp mahvettim. Kemiklerini Asur'a götürdüm. Ruhlarının uyumasını engelledim ve onları cenaze sunularından ve şereflerine toprağa dökülen şaraplardan mahrum bıraktım. Bir ayın seyrinde ve 25 günde Elam diyarının bucaklarını yakıp yıktım. Üzerlerine tuz ve tere saçtım. İnsanların geri kalanına, hala hayatta olanlara gelince, bizzat ben bu insanları bir cenaze sunusu olarak yere seriyorum. Parçalanmış etlerini köpeklere, domuzlara, akbabalara, kartallara, gökyüzünün kuşlarına ve Apsu'nun balıklarına yediriyorum. Ben Assurbanipal, Nabu'nun yazı ve bilgelik tanrısının bilgeliğini öğrendim. Ne kadar varsa bütün yazarların usullerini elde ettim, izahatlerini irdeledim. Ve şimdi benden korkun. Savaşçı, bilgin, imparatorluk kuran, kral öldüren, aslan avcısı, kütüphaneci, büyük Asur kralı Assurbanipal'i yakından inceleyelim. Kasım 2018'de açılan büyük çaplı yeni bir sergi, tarihin unutulmuş en büyük krallarından birinin Assurbanipal'in hikayesini gözler önüne serdi. Bu adı daha önce duymadıysanız endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. İşte size bu güçlü ve büyüleyici antik hükümdarı tanıma fırsatı. Dünyadaki en büyük imparatorluğun hakimi. Assurbanipal, Neo-Asur İmparatorluğu'nun kralıydı. Assurbanipal'in hükümdarlığı süresince, yani M.Ö. 668 ila 631 dolayları, dünyadaki en büyük imparatorluk olan Neo-Asur İmparatorluğu batıda Kıbrıs'tan, doğuda İran'a kadar uzanıyordu. Hatta bir dönem boyunca Mısır'da imparatorluk toprakları içindeydi. Günümüz Irak'ta yer alan başkent Ninova, dünyanın en büyük şehriydi. Tüm bunlar olurken Atina ve Sparta gibi Yunan şehir devletleri hala çocukluk dönemlerini yaşıyordu. Roma ise yalnızca küçük bir yerleşimdi. Böylesine büyük bir imparatorluğun hakimi olan Assurbanipal alçak gönüllülük etmiyor, kendini dünyanın kralı olarak adlandırıyordu. İmparatorluğun büyüklüğü düşünülünce bu ünvan pek de gerçek dışı değildi. Aslında kral olmayacaktı. Asur'un en büyük krallarından biri olmasına rağmen Assurbanipal tahtın ilk varisi değildi. Kendinden büyük bir erkek kardeşi vardı. Tahtın asıl varisi olan erkek kardeşi ölünce babası Esarhaddon, diğer büyük kardeş Şamaşşum-Ukin'i es geçerek Assurbanipal'i veliaht prensi yaptı. Bu cüretkar, hatta belki de aptalca bir hareketti kendi açısından. Esarhaddon'un kendi babası Esarhaddon'u, yani en küçük oğlunu veliaht ilan edince diğer oğulları tarafından vahşice katledilmişti. Şamaşşum-Ukin bu karar üzerine oldukça sinirlenmişti. Esarhaddon ise teselli olarak onu Babil kralı ilan etti. Babil kralı olmak kulağa hoş gelse de Babil o dönemde Asur İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Dolayısıyla Şamaşşum-Ukin küçük kardeşine hesap vermek zorundaydı. Bunun yarattığı gerilim sonucunda topyekün bir savaş patlak verdi. Kral şöyle diyordu: "Haşmetli babam, yüce tanrıların emriyle beni kardeşlerime tercih etti." İstihbaratçı. Assurbanipal veliaht prens ilan edildiğinde kral olmak için eğitimine başladı. Görgü kurallarını öğrendi, önemli askeri beceriler edindi ve alimlerden ders aldı. Sarayda nasıl kral olunacağına dair çok şey öğrenerek babasını gölgede bıraktı. Ayrıca babası için istihbaratçı olarak da çalıştı. İmparatorluktaki gizmenlerden bilgiler alarak istihbarat raporları topladı. Bu iş Assurbanipal'in imparatorluk hakkında bildiklerini geliştirmesine ve olası düşmanlarını öğrenmesine olanak tanımıştı. Aslan avcısıydı. Genç prense askeri taliminin bir parçası olarak savaş arabası sürmek, süvari atlara binmek ve okçuluk gibi beceriler kazandırıldı. Bu amaçla aslan avlamayı da öğrendi. Assurbanipal sarayının duvarlarını kaplamak için kendisini avlanırken ve hatta çıplak elleriyle aslanları boğarken gösteren bir dizi rölyef, yani kabartma sipariş etti. Bu rölyefler
Asur sanatının en meşhur örnekleri arasında yer alıyor. Düşmanlarını alt etti. Asurbanipal halkına karşı sevecen, düşmanlarına karşı ise acımasızdı. Bir keresinde alt ettiği bir kralın çenesine köpek zincirleri bağlattığı ve onu bir köpek kulübesinde yaşamaya zorladığı söyleniyor. Bu, antik dünya standartlarında bile oldukça gaddar bir tavır. Asurbanipal tahta geçtiğinde Mısır'la ve diğer çevre yerlerle savaş sürmekteydi. Düşmanlarını yendi ve imparatorluğu daha da genişletti. Elam devleti Asur'a karşı ayaklanmaya çalıştığında Asurbanipal onları da ezdi. Elam kralını ve oğlunu kendi kılıcıyla öldürdüğü söyleniyor. Elam kralının kesik başı bahçedeki bir ağaca süs diye asıldığı Ninova'daki saraya getirildi. Bu hareket birçokları için Asurbanipal'e bulaşılmayacağına dair verilmiş çok açık bir uyarıydı. Kral şöyle diyordu: Aşur'un ve İştar'ın yardımıyla onları öldürdüm. Birbirlerinin gözü önünde başlarını kestim. Asurbanipal, Elam'ın Asur'a karşı komplolar düzenleyen baş belası hükümdarlarıyla uğraşırken çok çaba harcamıştı. Bu komplolardan bıkıp usanmış Asurbanipal, Elam'ı kesin olarak ortadan kaldırmaya karar verdi. Saray ve tapınakları soydurdu. Kraliyet mezarlarının açılmasını ve kral kemiklerinin alınmasını emretti. Hayatta kalanlarsa zincirlere bağlı şekilde köle olarak Asur'a getirildi. Kral şöyle diyordu: Elam diyarının tapınaklarını yıktım ve tanrılarını ve tanrıçalarını yok saydım. Önceki ve sonraki kralların mezarlarını yıkıp mahvettim. Kemiklerini Asur'a götürdüm. Ruhlarının uyumasını engelledim ve onları cenaze sunularından ve şereflerine toprağa dökülen şaraplardan mahrum bıraktım. Bir ayın seyirinde ve 25 günde Elam diyarının bucaklarını yakıp yıktım. Üzerlerine tuz ve tere saçtım. Kardeşinin ölümünden o sorumluydu. Düşmanları yalnızca dış tehditlerden ibaret değildi. Kendi kardeşini de öldürmüştü. Az önce bahsedildiği gibi Asurbanipal'in kardeşi Shamash-shum-ukin Babil kralı olmuştu. Asurbanipal'e hesap vermekten bıkan Shamash-shum-ukin, imparatorluğun ücralarında bulunan diğerleriyle bir işbirliği yaparak ve Babil adına bazı kentleri ele geçirerek kardeşine karşı bir komplo hazırladı. Oynanan oyunun farkına varan Asurbanipal, Babil'i 2 yıl sürecek bir kuşatma altına aldı. Bu kuşatma sırasında insanların açlıktan kendi çocuklarını yiyecek duruma düştükleri anlatılıyor. Nihayetinde Shamash-shum-ukin yanan sarayında esir düşmekten kaçarken öldü. Onunla birlikte bu komploya karışanlarsa öldürüldü. Kral şöyle diyordu: İnsanların geri kalanına, hala hayatta olanlara gelince, bizzat ben bu insanları bir cenaze sunusu olarak yere seriyorum. Parçalanmış etlerini köpeklere, domuzlara, akbabalara, kartallara, gökyüzünün kuşlarına ve Apsu'nun balıklarına yediriyorum. Büyük bir kütüphane inşa etti. Düşmanlarını alt etmediği ve aslan öldürmediği zamanlarda Asurbanipal belki de genel tavrıyla uyuşmaz bir şekilde ilmi uğraşlar peşindeydi. Okuyabiliyor ve yazabiliyordu. Bu bir kral için alışılmışın dışındaydı. İlmi becerilerini geliştirmeyi seviyordu. Öyle ki sarayındaki rölyeflerde kendini kılıcının yanı sıra belinde bir stilusla, yani tablet üzerinde yazı yazmakta kullanılan kalemle tasvir ettirmişti. Kalem kılıçtan keskin olabilirdi. Ancak Asurbanipal ikisini de ustaca kullanıyordu. Dünyada sistematik olarak toplanmış ve listelenmiş ilk kütüphaneyi Asurbanipal kurmuştur. Sahip olamadığı ve diğer her kitabın bir kopyasını istemiş ve emri altındakileri dünyanın tüm bilgilerini toplamak üzere imparatorluğun çeşitli yerlerine göndermişti. Asur kitapları kağıt üzerine değil, çoğunlukla kil tabletlere semboller oluşturmak için ufak bir kamanın kullanıldığı çivi yazısıyla yazılmıştı. Toplamda yüz binlerce tablet Asurbanipal'in kütüphanesinde toplanmıştı. Bunlardan 30.000'i günümüzde İngiltere Müzesi'nde bulunuyor. Tabii oraya nasıl gittiyse sorulması gereken başka bir soru. Devam edelim. Kral şöyle söylüyor: Ben Asurbanipal, Nabu'nun yazı ve bilgelik tanrısının bilgeliğini öğrendim. Ne kadar varsa bütün yazarların usullerini de elde ettim, izahatlerini irdeledim. Asurbanipal'in kütüphanesi sarayının yanan duvarlar altında gömülmüştü ve 2000 yıl boyunca saklı kaldı.
Kütüphanenin kırık ve dağılmış kalıntıları ilk kez 1849'da bulundu. Günümüzde ise bu kalıntılar British Museum'da yer almakta. Ele geçirilen parçalar tüm dünyadan araştırmacılar tarafından incelendi. Asur kültürü hakkında bildiklerimizin birçoğu bu metinlerden geliyor. Kütüphanedeki eserler arasında bugün dünyanın en eski edebi eserlerinden biri olduğu düşünülen Gılgamış Destanı da yer alıyor. Destanın bir kısmı günümüzde Tufan tableti olarak adlandırdığımız tablet üzerine yazılmıştı. Bu tablette Büyük Tufan anlatısı yer alıyor ki bu anlatıdan daha önce yalnızca kutsal kitapta bahsedildiği biliniyordu. Kral lüks içinde yaşıyordu. Asurbanipal İmparatorluğu başkent Ninova'dan yönetiyordu. Asur kralları savurgandı. Ninova, Asurbanipal'in büyük babası Senerip tarafından büyüklüğü ve ihtişamı antik dünyayı hayrete düşüren koca bir şehre dönüştürülmüştü. Asurbanipal İmparatorluğu, saltanatının büyük bir bölümünde tüm insanlarda hayret uyandırmak için inşa edilen rakipsiz saraydan yönetti. Ziyaretçiler saraya yanlarında kralı tehlikeli doğaüstü güçlerden koruyan kocaman insan başlı kanatlı boğalar ki bunlara lamassu deniyor, bunların bulunduğu devasa kapılardan geçerek giriyordu. Bunun anlamı ise kendisinin günümüzde Anunnakiler olarak bilinen Sümer tanrılarına taptığı anlaşılıyor. Ninova'daki kraliyetler bahçeleri olağanüstü güzellikteydi. Bu bahçeler dağlardan aşağı doğru 50 kilometre boyunca uzanan kanallarla sulanıyor. Böylelikle bahçeler tüm yıl boyunca üzerlerinde envai çeşit çiçeğin açtığı bir vahaya dönüştürülüyordu. Geçtiğimiz tarihlerde dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in asma bahçelerinin aslında Ninova'da olduğu, yazarların daha sonraki zamanlarda Ninova'yı Babil'le karıştırdığı iddiası ortaya atıldı. Gerçekte böyle olmasa bile imparatorluk boyunca farklı bitkiler toplatıp başkente getiren Asurbanipal'in bahçelerinin de son derece etkileyici ve egzotik olduğu kesin gibi görünüyor. Ölümü bir sır olarak kaldı. Asurbanipal'in hayatı iyi belgelenmişse de ölümü bir sır olarak kalmaya devam ediyor. 19. yüzyılda arkeolojik keşiflerin yapılmasından önce Asurbanipal sonraki yazarlarca Sardanapalus olarak biliniyordu ve Asur'un son kralı olarak belirlenmişti. Pers anlatımlarından birinde düşmanları Ninova'yı ele geçirince kendisini sarayında cariyeleri, gümüşleri ve altınlarıyla birlikte yaktığı söylenir. Bu çarpıcı sahne Delacroix'in meşhur oryantalist resmi Sardanapalus'un ölümünde hayat bulmuştur. Arkeolojik deliller Asurbanipal'in Asur'un son kralı olmadığını ve Ninova'nın ele geçirilişi sırasında ölmediğini kanıtladı. Yine de ölümünden kısa bir süre sonra M.Ö. yaklaşık 612'de imparatorluk zayıflamış, çeşitli gruplar Asur şehirlerini yağmalamış, bu da imparatorluğun çöküşüne yol açmıştı. Asurbanipal'den sonra gelen krallar hakkında çok az şey bilindiği için Asurbanipal'in Asur'un son kralı olduğu efsanesinde biraz doğruluk payı var gibi görünüyor. Uzak diyarları, uzaklardaki dağları, yukarıdaki denizden aşağı denize, dik patikaları, açılmamış yolları, hareket etmenin mümkün olmadığı yerleri, tutunacak zemin olmayan yerleri, zor yolları, susuz yolculukları geçtim ve itaatsizliği devirdim. Düşmanlarımı esir aldım. Kontrol altına aldığım toprakları ve insanları zenginleştirdim. Gümüş, altın, pahalı değerli taşlar, bronz, palmiye kerestesi, sedir ağacı ve değerli şeylerin her türünü şehrim Babil'e getirdim. Yeryüzünün büyük kıyılarını düzenledim. Denizin azametli dalgalarına benzeyen tahrip edici suyun büyük sellerini dize getirip akışını sağladım. Ben Nebukadnezzar, Tanrı Marduk'un gözdesi, kainatın kralı. Ufuktan gökyüzüne kadar hiçbir düşmanı olmayan kral. Nebukadnezzar, renk, güç ve prestij bakımından zengin, günümüzde adıyla bilinen birkaç Babil kralından birine ait bir isimdir. Gördüğünüz bu görsel, M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen kükreyen aslan, bir zamanlar 2. Nebukadnezzar tarafından inşa ettirilen İştar kapısından uzanan Babil'in geniş alay yoluna dizilmişti. Günümüzde Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Krallıkların fatihi ve Babil'i yenileyen olarak ardında eşi benzeri olmayan bir miras bıraktı.
M.Ö. 7. yüzyılda doğdu, tam da Babil'in yeniden güçlendiği sırada iktidara geldi. Bu ivmeyi kullanarak Babil'i yeni zirvelere çıkardı. Geriye ise Babil'in güzel İştar kapısını ve ihtişamlı alay yolunu bıraktı. Yahuda krallığını ele geçirmesi ve Kudüs İbranilerini sürgüne göndermesinin Yahudiliğe ait kutsal, çoğu Babil'de oluşturulan metinler üzerinde bıraktığı iz oldukça derindir. Fakat imparatorluğun Nebukadnezar'dan sonraki ömrü çok da uzun sürmedi. Nebukadnezar'ın ölümünden 22 yıl sonra Babil, Pers kralı Büyük Kiryos'a yenik düştü. Şu an gördüğünüz görselse İncil'de Nebukadnezar kötü rüyaları yüzünden rahata kavuşamaz. Sürgün edilmiş bir Yahudi olan Daniel ise bu rüyaları yorumlayabilecek kabiliyete sahiptir. Kalabria şövalyesi olarak da bilinen Mattia Preti'nin 17. yüzyıla ait Daniel, Nebukadnezar'ın rüyasını yorumluyor adlı yağlı boya tablosu. Daniel'in krala rüyalarının anlamlarını açıkladığı anı betimliyor. Babil yükseliyor. Nebukadnezar'ın başarıları babasının Yeni Babil yani Keldani İmparatorluğu'nun kurucusu Nabopolassar'ın başarıları üzerine kurulmuştu. Kaldea bölgesinin valisi olan Nabopolassar o zamana kadar gittikçe zayıflayan Asur İmparatorluğu tarafından yönetilen Babil tahtını M.Ö. 625 civarında ele geçirdi. Nabopolassar doğuda Medlerle koalisyon kurdu ve sonraki 10 yıl boyunca Asurlularla savaştı. M.Ö. 612'de birlikte Asur İmparatorluğu'nun o zamanki başkenti Ninova'yı talan ettiler ve hükümeti devirdiler. Babil uzun zamandır Asurluların bölgesinde kalmıştı. Şimdi ise yükselme zamanıydı. Bu görsel oldukça manidardır. 1880 ila 1890'larda yapılan ilk büyük kazılarda ortaya çıkarılmış Nebukadnezar'ın sarayının Babil'deki kalıntıları görülüyor. Keldanilerin tarih sahnesindeki yerlerinden ne kadar gurur duydukları bilinen bir gerçektir. Kentsel yenileme projeleri konusunda Babil'in eski ihtişamını baz alan 2. Nebukadnezar, gelecekteki krallar için inşa ettiği harikaları detaylıca gösteren kayıtlar bıraktı. Nebukadnezar'ın yarattığı Babil'in tarihsel betimlemelerinden etkilenen 19. yüzyıl arkeologları şehrin kalıntılarını bulmak için 10 yıllarını harcadı. Tarihçiler tarafından Yeni Babil veya Keldani İmparatorluğu olarak adlandırılan Nabopolassar'ın yeni hükümdarlığı, özellikle de zayıflayan Asurluların müttefiki olan Mısırlılardan gelen güçlü tehditlerle karşı karşıya kaldı. M.Ö. 609'da meydana gelen Megiddo Savaşı'ndan sonra Firavun II. Neko, daha sonraları Nebukadnezar'ın hikayesinde büyük bir rol oynayacak küçük bir krallığın, Yahuda krallığının kontrolünü ele geçirdi. Nabopolassar'ın hükümdarlığının ilk yıllarında Mısır ve Asurlular yeni imparatorluğu saldırılarıyla taciz etmeye devam ettiler. Nabopolassar'ın en büyük oğlu ve veliahtı olan Nebukadnezar genç bir adam olarak orduya katıldı. Kaynakların söylediğine göre kariyerine 10'lu yaşlarının sonu ya da 20'li yaşlarının başında başladı ve M.Ö. 610 civarında askeri yönetici oldu. Birkaç yıl içinde Nebukadnezar komutanlığa yükseldi. İlk başlarda orduyu babasıyla birlikte yönetti fakat Nabopolassar Babil'e dönünce Nebukadnezar orduyu tek başına yönetmeye başladı. M.Ö. 605'te veliaht Mısır'ı ve Asurlulardan geriye kalanları Kalkamış'ta bozguna uğrattı. İmparatorluk adına güvence altına alınmış Suriye ile Babil'e dönen Nebukadnezar babasının ölmüş olduğunu öğrendi. 3 hafta içinde Babil kralı ilan edildi. Babil'i geliştirmek. Akatça'da yeni hükümdarın ismi Nabukuddurissur. Nabu, Mezopotamya'nın bilgelik ve yazı tanrısı oluyor. Ve varisime göz kulak ol anlamına geliyordu. Varis, yayılmacı bir politika izleyen Babil'in M.Ö. 12. yüzyılda yaşamış savaşçı kralı 1. Nebukadnezar'a ithafen adlandırılmıştı. 2. Nebukadnezar'ın 44 yıllık hükümranlığının sonuna doğru imparatorluk çok fazla büyümüştü. Filistin ve Suriye'den başlayarak Fırat ve Dicle'nin bereketli vadilerini ele geçirmiş, Basra körfezine kadar uzanmıştı. Şehirler yağmalanmış, asilzadeler hapsedilmiş, insanlar Babil'e sürgün edilmişti. Mirasının farkındalığıyla kral, başarılarını gelecek kuşaklar için pişmiş kilden yapılan silindirlere kaydetti. British Müzesi'nde tutulan silindirlerin birinden alınan bu ibare, barışı korumanın Nebukadnezar'ın omuzlarına ağır bir sorumluluk yüklediğini gösteriyor. Şöyle diyordu: "Uzak diyarları, uzaklardaki dağları, yukarıdaki denizden aşağı denize, dik patikaları,
açılmamış yolları, hareket etmenin mümkün olmadığı yerleri, tutunacak zemin olmayan yerleri, zor yolları, susuz yolculukları geçtim ve itaatsizliği devirdim. Düşmanlarımı esir aldım, kontrol altına aldığım toprakları ve insanları zenginleştirdim. Bağlı devletler Babil'e yıllık yüklü miktarda haraç ödüyor ve büyüyen hazineyi besliyorlardı. Nebukadnezzar bu durumu şöyle özetliyor. Gümüş, altın, pahalı değerli taşlar, bronz, palmiye kerestesi, sedir ağacı ve değerli şeylerin her türünü şehrim Babil'e getirdim. İkinci Nebukadnezzar şartlar gereği savaşçı olmuştu. Fakat doğası gereği de bir mimardı. Bağlı devletlerden toplanan sermaye kentsel ıslahı sağlamasına yardımcı oldu. Nebukadnezzar inşa gücünün çoğunu Babil'i eski ihtişamına kavuşturacak olan yenileştirmelere yoğunlaştırdı. Bir asır önce Asurlularla yapılan ve yıllarca sürülen savaş M.Ö. 689'da Babil'in harap olmasına yol açmıştı. İkinci Nebukadnezzar ise adaşının yüzyıllar önce Babil'i Nippur gibi diğer şehirlere nazaran yücelten 1. Nebukadnezzar'ın adımlarını izliyordu. Nabopolassar'ın başlattığı çalışmalara devam eden kral büyük bir hendek, savunma duvarları ve kanallar inşa etti. Tapınakları ve ibadethaneleri yeniledi. Alay yolunu döşedi ve kendi efsanevi sarayını güzelleştirdi. Hükümdarlığının sonlarına doğru M.Ö. 575 civarı Babil'in ikonik antik simgesini inşa etti. Kobaltla kaplı, tuğla kabartmalarla bezenmiş İştar Kapısı. Gördüğünüz bu görsel muhteşem İştar Kapısı. Kobalt mavisi ihtişamıyla Babil'e gelen insanları karşılıyordu. Şimdi ise Almanya Bergama Müzesi'nde bulunuyor. Böylelikle 2 Nebukadnezzar'da Babil'in koruyucu tanrısı Marduk'u Mezopotamya Panteonundaki diğer tüm tanrılara göre yüceltmişti. Kitabeler 2. Nebukadnezzar'ı Tanrı Marduk'un gözdesi, kainatın kralı, ufuktan gökyüzüne kadar hiçbir düşmanı olmayan gibi kavramlarla ve Tanrı, Kral ve Babil şehri arasında azametli bir bağ yaratması dolayısıyla onurlandırır. Böylelikle evet Tanrı'nın lütfu şehir için oldukça önemliydi. Fakat bunun yanında daha dünyevi bir kaynak olan su da Babil'in üstünlüğünün anahtarıydı. İncil'in İbrani tutsakların Babil suları kıyısında oturup ağladığını anlatan 137. mezmuru Babil'in sulama kanallarına yani ekonomisini ve gücünün can damarına atıfta bulunuyor olabilir. Yazıtlar Nebukadnezzar'ın kanal sistemini Herkül kuvvetinde bir emeğin ürünü olarak tarif eder. Babil'in yanı sıra yeryüzünün büyük kıyılarını düzenledim. Denizin azametli dalgalarına benzeyen tahrip edici suyun büyük sellerini dize getirip akışını sağladım. Bu sulama sistemi Nebukadnezzar'ın en ünlü ve gizemli başarılarından birini beslemiş olabilir. Antik dünyanın harikalarından biri olan Babil'in asma bahçeleri. Bu görkemli komplekse ait betimlemeler 5 avlu, kral ve eşleri için konutlar ve şatafatlı bir taht odası olduğunu anlatır. İddia edildiğine göre bahçeler imparatorluktaki tüm ağaç ve bitki türlerini barındırıyordu. Antik Yunan tarihçisi Herodot, kompleksi yeryüzüne şimdiye kadar inşa edilmiş en muhteşem yapı olarak tarif etmişti. Antik kaynaklar bahçelerin nerede yer aldığı ile ilgili kesin bir bilgi sağlamıyor. Arkeologlar da henüz hiçbir kalıntıya ulaşabilmiş değil. Bu durum akıllarda böyle bir kompleksin gerçekten var olup olmadığına dair soru işaretleri uyandırıyor. Antik bir tabletin yeni tercümesi konunun temelini 1000 yıldan daha da geriye götürerek Babililerin trigonometride uzmanlaştığını gösteriyor olabilir. Sürgünde yaşam. Nebukadnezzar'ın adı sadece Babil'i yenilediği için değil, aynı zamanda Yahudi-Hristiyan kutsal metinlerinde sahip olduğu yer nedeniyle de zamanda yankılanıyor. Eski ayetteki birkaç önemli bölümde büyük rol oynuyor ve bu rol Kudüs'ün yağmalanmasıyla Yahudi halkın Babil şehrine 70 yıllık sürgününü içeriyor. Mısırlılar ve Asurluların M.Ö. 605'te Karkamış'ta bozguna uğratılmasından sonra Yahuda Krallığı ve Kudüs şehri Babil yönetimi altına girdi. Diğer bağlı devletler gibi Yahuda Krallığı da artık Babil'e vergi ödemek zorundaydı. Bu gelişmelerden hiç hoşnut kalmayan Yahuda kralları birkaç kez baş kaldırdı fakat Nebukadnezzar hızlı ve gaddar bir karşılık verdi. Babil kralları Kudüs'ü yakıp yıktı ve Süleyman mabedini yerle bir etti. Güçlü Yahudalılar yakalandı ve sınır dışı edilerek Babil'e gönderildiler.
Bu olay 3 farklı zaman diliminde gerçekleşti. Milattan önce 597, 587 ve 582. Şu an gördüğünüz görseli incelemekte fayda var. Asurlu yöneticilerle insanlar arasındaki boy farkı oldukça ilginç. Asur kralı Sanerib'in Nineo'daki sarayında yer alan ve M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen bu taş rölyefte Keldani tutsakların Asurlular tarafından ele geçirilişi betimleniyor. Antik Mezopotamya'da bir şehri fethettikten sonra yerle bir etmek alışılagelmiş bir durumdu. Kudüs'ün kuşatılmasından bir asır önce Asurlular Babil'i ele geçirdiğinde Babil'de tam olarak aynı kaderi yaşamıştı. Milattan önce 690'da Keldaniler isyan ettiğinde Asur kralı Sanerib Babil'i kuşattı ve isyancıları bozguna uğrattı. Bu olaya dair bir kitabe şöyle söylüyor: gömecek kimsesi olmayan insanların cesetleri Babil meydanlarını kaplamıştı. Sanerib hayatta kalmaya başaranlara çok daha korkunç bir ceza vermeyi kararlaştırmıştı. Babil'in tapınakları yok edilmiş, kalıntıları sular altında bırakılmış ve hatta şehrin yüzey toprağı yok olmuştu. Kudüs Yahudileri gibi Keldani soyluları da Babil'den çıkarılarak sürgüne gönderilmişti. İncil'de peygamber Yeremya bu Yehuda kralını uyarıyor. Kralların pagan ibadetlerine dönülmesine müsaade etmesinin Tanrı'yı üzdüğünü söyler. Ya Tanrı'nın yollarına dönmelidirler ya da Tanrı'nın intikamını göze almalıydılar. Tanrı kulu Babilli Nebukadnezar'ı bu topraklara ve bu topraklarda yaşayanlara karşı Babilileri getirmesi için kullanacak ve onları tamamen yok edecek. Yeremya 25'e 9. Ancak Yahudalılar Yeremya'nın uyarılarını dinlemezler ve Babililerin saldırısına uğrarlar. Bu arada değerli arkadaşlar, kanalımızda Yeremya'nın bu anlatımlarının ve önemli araştırma bilgilerinin yer aldığı bir video bulunuyor. Açıklamada linkini göreceksiniz. Mutlaka incelemenizi öneriyorum sizlere. Devam edelim. Yeremya kurtuldu fakat hayatta kalmaya başaran Yahudalıların çoğu Babil'e sürüldü. Evden koparılmanın acısı İncil'in bu zaman dilimine atfedilen kısımlarında geçiyor ve İncil'in en güzel pasajlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Sürgün alegorisinde peygamber Hezekiel, Nebukadnezar'ı büyük kanatları ve uzun, zengin renkli tüyleriyle azametli bir kartal olarak tasvir ediyor. Kartal kral, Tanrı'nın Yahudileri uzaklaştıran ve onları sulak alana dikilen bir söğüt fidesi gibi geliştiren bir vasıtası olarak sunuluyor. Hezekiel 17:35'te anlatılıyor. Yahudilerin başından geçen bu olayların dinsel ve ulusal kimliklerine derinlemesine etki ettiği görülüyor. İbrani kültürü, sürgün edilenlerin dini yaşamı merkez alan bir topluluk kurduğu Babil'de kök saldı ve çiçeklendi. Daha sonraları Kudüs'ü yeniden inşa etmek için yurtlarına dönmelerine izin verilse de Yahudilerin çoğu Babil'de kaldı. Babil'deki topluluk, yüzyıllar boyunca Yahudi inancının güçlü bir merkezi halindeydi. Yahudi dini hukuku ve teolojisinin temel metinlerinden biri olan Babil Talmudu bu merkezde oluşturuldu. Bu görselse Babil'e sürgün edilmiş Yahudilerin 2. Nebukadnezar'ın tanrılarına inanmayı reddetmesini tasvir eden M.Ö. 4. yüzyıldan kalma bir lahit kapağı. Eski Ahit'te yer alan Daniel kitabı Nebukadnezar'ın Babil'deki Yahudi tutsaklara karşı tavırlarını anlatıyor. 3. bölümünde yer alan ve az önce anlattığım rölyefi betimleyen bir hikaye, Nebukadnezar Yahudi sürgünlere bir puta tapmaları için emir verirken gerçekleşen bir mucizeyi anlatır. Sürgündekiler bu emre itaat etmeyi reddederler. Buna kızan kral, reddedenlerin içinde ateş yanan bir ocağa atılmasını emreder. Fakat ateşe atılanlar burunları bile kanamadan ocaktan çıkarlar. Şaşkına dönen kral, onların inançlarına hoşgörüyle yaklaşmaya karar verir. Nebukadnezar son olarak M.Ö. 561'de öldü. Ölümünden sonra yerine son Keldani krallarından biri ve bir çocuk kral olan Nabonidus tarafından öldürülen zayıf, kısa ömürlü 3 hükümdar geçti. Bu hiddetli, güç gaspına uğrayan Nabonidus, siyasetle ilgilenmeyen bilgin bir insandı. Bu durum tahtına mal oldu. M.Ö. 539'da Pers İmparatoru Büyük Kiryos, Babil'in kanallarını kullanarak şehre sızdı ve şehri ele geçirdi. Perslerin uzun sürecek olan hükümdarlıkları başlamış oldu.
Yahudi sürgünü sona erdi ve hala antik dünyanın en büyük şehri olarak kabul edilen Babil yeni yöneticileriyle birlikte yeni bir sayfa açtı. İkinci Nebukadnezar ise tarihe büyük harflerle geçti. Ve ayrıca bir dipnot vermekte fayda var. Matrix'te eminim ki dikkatinizden kaçmamıştır. Ekibin kullandığı geminin ismi Nebukadnezar. Ben Volkan Çelik. Kanalımıza abone olun. Bildirim zilinizi mutlaka açın değerli arkadaşlar. Gizemleri birlikte çözmeye devam ediyoruz. Yeniden görüşeceğiz.